Merhaba. Mutfakta balıkçılık ve kampçılık etkinliklerinde kullandığımız aletlerin en önemlilerinden biri de bıçaktır. Kullanım alanlarına göre farklı tiplerde olan bıçaklarımızla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise keskin olmalarıdır. Keskin olmayan bıçaklar kullandığımızda bazı olumsuzluklar ile karşılaşabiliriz. Bıçağın yapamadığı işi kaslarımız yapar. Sonrasında tabii ki daha fazla yoruluruz. Bazı durumlarda da keskin olmayan bıçağın yapması gereken iş için fazla zorladığımızda bıçak kayar ve bize veya çevremizdekilere zarar verebilir. Uzun zaman bilenmemiş bir bıçağı keskin hale getirmek çok vakit alacaktır. Bu yüzden bıçaklarımızı düzenli olarak bilemeliyiz. Bu videoda büyük paralar harcamadan bıçaklarımızı nasıl kullanılır durumda tutabileceğimizi öğreneceğiz. İhtiyacımız olan şeyler: bir biley taşı, herhangi bir nalburdan 15-20 lira karşılığı temin edilebilir. Üzerinde çalışabileceğimiz kaymaz yüzey, su, masat ve bir şişe mantarı. Öncelikle yapacağımız şey biley taşımızı suyun içerisinde çıkarttıkları kabarcıklar bitinceye kadar bekletmek. Bu 5-10 dakika kadar bir süre alacaktır. O yüzden şimdi videoyu durduruyorum. Taşımız suyu iyice içine emdikten sonra suyun içinden çıkartıp kaymayacağından emin olduğumuz bir yüzeye yerleştiriyoruz. Bıçağımızı bilemeye başlarken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de bıçağımızın ağzının kesit olarak şu şekilde göründüğü ve bizim biley taşının üzerine bıçağı yaklaştırırken keskin olan yüzeylerin birinin bıçakla paralel hale gelmesidir. Bu da yaklaşık 15-30 derecelik bir açıya denk gelmektedir. Taşımızın üzerine bir miktar daha su serpiyoruz ve dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de genelde aldığımız taşların iki farklı yüzeyi olması. Bir yüzey biraz daha ince kumluyken diğer yüzey biraz daha kalın kumludur. İşe bıçağın üzerindeki, ağzının üzerindeki büyük olumsuzluklardan başlayacağımız için işimizi kolaylaştırmak adına daha kalın kumlu olan yüzeyle işimize başlıyoruz. Daha önceden dediğimiz gibi bıçağımızı keskin olan ağzının daha önceki yapısına göre konumlandırdıktan sonra bıçağımızı kesme yönünde taşın üzerinde belli bir derecede baskı uygulayarak çekiyoruz. Daha sonra aynı hareketi diğer yönde gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yaparken benim tercih ettiğim yöntem belli bir sayıdan başlayarak, mesela 10 olsun bu sayı. Bir yüzeyi 10 defa yaptıktan sonra diğer yüzeye de 10 defa yapıyorum. Sonra bunu 9, 9, 8, 8 sayı 1'e ininceye kadar devam ettiriyorum.
İşlem uzun süreceği için videoyu tekrar durduruyorum. Kalın kumlu yüzeyle işimiz bittikten sonra ince kumlu yüzeye geçip tekrar taşımızın üzerine bir miktar su uyguluyoruz. Ve yine aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu işlem de bittikten sonra şişe mantarımızla bıçağın üzerindeki aşınmış demir çelik partiküllerini temizliyoruz. Sonrasında masat işlemi başlıyor. Masat kullanma sırasında dikkat edilmesi gereken şey, elimiz alışıncaya kadar masatı kendimize çekerek kullanmak yerine, ki herhangi bir aksilikte parmağımızı, bileğimizi veya kendimizi kesebiliriz. Masatı kaygan olmayan bir yüzeye dik yerleştirdikten sonra bıçağı yine keskin olan yüzeyi masata paralel gelecek şekilde tutup aşağıya doğru çekmek. Burada gerçekleşen hareket, makaslarımızın ucunda gerçekleşen harekete benzer bir hareket. Bu şekilde sağlı sollu bıçağımızı masatın üzerinde gezdirerek son işlemini yapıyoruz. Eliniz alıştıktan sonra masatı şu şekilde de kullanabilirsiniz. Benim tercih ettiğim masat porselen bir masat. Ikea'da mutfak reyonunda bulabileceğimiz gayet basit bir ürün. Bıçağınızın ağzını tekrar kontrol ettikten sonra kesme testini yapabilirsiniz. Herhangi bir kağıt parçasının üzerinde deneyebilir veya tıraş edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Sonrasında mutfakta kullanıyorsanız bıçağınızın ağzını iyice temizlediğinizden emin olunuz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler.